Scrum konuştuğumuzda ne konuşuruz? Genellikle roller, etkinlikler, eserler hakkında konuşuruz. Scrum tanımını es geçeriz. Halbuki Scrum tanımı bize neyi neden yaptığımızı açıklar. Niyetim Scrum'ı 5 yaşındaki çocuğunuzdan dedenize kadar herkese açıklayabilmenizi sağlamak. Merhaba güzel insan. Bu videoda Scrum kılavuzunun en az okunan başlığını ele alacağım. Bu bir risk biliyorum ama yine de yapacağım. Scrum tanımı bölümünü inceleyeceğim. Tanımı örneklerle açıklayacağım. Hazırsan başlayalım. Scrum çerçevesi en çok bilinen ve uygulanan Agile yaklaşımı. Bunun en önemli sebebi Scrum'ın bize temel bir tasarım sunması. Scrum çerçevesi belirgin öğeler içerir. Kimin neyi ne zaman yapacağını açıklar. Karmaşık işler için sadeleştirilmiş bir yapı sunar. Scrum'ı öğrenmek, bu yapıyı anlamak ve içselleştirmek. Scrum tanımı bunun için iyi bir başlangıç noktasıdır. En azından ben öyle düşünüyorum. Gelin Scrum tanımına bir bakalım. Scrum, insanların, ekiplerin ve organizasyonların karmaşık problemler için adapte edilebilir çözümler aracılığıyla değer üretmesine yardımcı olan basit bir çerçevedir. Lafı bol bir tanım. Gelin bu tanımı parçalarını ayırarak inceleyelim. Bu tanıma göre Scrum nedir? Scrum basit bir çerçevedir. Scrum çerçevesi anlaşılması ve uygulanması kolay süreçler içerir. Peki Scrum çerçevesini kim uygular? Scrum çerçevesi kişisel seviyeden organizasyon seviyesine kadar tüm seviyelerde uygulanabilir. Örneğin kişisel projenizde Scrum kullanabilirsiniz. Verimliliğinizi arttırmak, yeni bir yazılım öğrenmek, Agile koçluk becerilerinizi geliştirmek ya da bir YouTube kanalı açmak. Bunlardan birisi kişisel bir proje olabilir. Bu kişisel projeyi Scrum uygulayarak gerçekleştirebiliriz. Bir departman da Scrum uygulayabilir. Örneğin insan kaynakları departmanı süreçlerini iyileştirmek için Scrum uygulayabilir. Bir organizasyon da Scrum kullanabilir. Dijital dönüşüm projesini Scrum kullanarak gerçekleştirebilir. Scrum çerçevesini her seviyede uygulamak mümkündür. Scrum ne için uygulanır? Karmaşık problemler için adapte edilebilir çözümler aracılığıyla değer üretmek için uygulanır. Biz bir problemin karmaşık olduğunu nasıl anlarız? Karmaşık problemin özellikleri şunlardır. Problemin net bir tanımı yapılamaz. Sorun kolaylıkla anlaşılamaz. Soruna doğrudan bir çözüm üretilemez. Soruna dair birçok bilinmeyen ya da öngörülemeyen faktör vardır. Bunu bir örnekle açalım. YouTube kanalı kurma örneğini ele alalım. Diyelim ki bir YouTube kanalı açacaksınız. YouTube kanalınızın amacını ve hedef kitlesini biliyorsunuz. Bunlar net. Bir video çektiniz ve fakat sonuç pek de istediğiniz gibi olmadı. Genellikle de öyle olur. Video karanlık ve ses boğuk çıkar. Ayrıca videonun bazı yerlerini de kesip yok etmek istersiniz. Duraksamalar, eee, dediğimiz yerler, falan filanı çok kullandığımız bir yerler falan olabilir. Bunları kesmek isteriz. Peki şimdi ne yapacaksınız? Video düzenleme, ışık kurulumu ve ses ayarlama sorunlarını nasıl çözeceksiniz? Hangi yazılımları kullanacaksınız? Ne tür cihazlara ihtiyacınız var? Bunlar net değil. Birçok bilinmeyen var. Ayrıca maliyetleri de öngöremiyoruz. Elimizde karmaşık bir problem var. Bu proje için Scrum uygulamak işimize yarar. Anladık ki Scrum çerçevesi karmaşık sorunları çözmek için uygulanıyor. Peki bu karmaşık sorunlar nasıl bir yaklaşımla çözülür? Karmaşık probleme uyarlanabilir çözümlerle yanıt üretiriz. Bu ne demek? Uyarlanabilir çözümler elde etmek için deneysel bir yaklaşım uygulamak demek. Probleme göre çözüm üretmek demek. Ne demiştik? Karmaşık problemin net bir tanımı yapılamaz. Problem belli bir formülle çözülemez. Çözümü tespit etmek yapılacak eylemlere bağlıdır. Çözümün uygun olup olmadığını da bir takım kriterlerle değerlendiririz. Şimdi videoda ses ve ışık problemleri vardı. Bunları çözmek için ne yapacağız? Hangi eylemleri gerçekleştireceğiz? Yaptıklarımızı hangi kriterlerle değerlendireceğiz?
Projede hangi yazılımları kullanacağız? Bunları bilmiyoruz. Bu problemleri deneme yanılma yoluyla çözeriz. Problemi çözmek için yöntemler belirleriz. Mesela yazılımların özelliklerini anlamak istiyoruz. Yazılımların nasıl kullanıldığını anlatan uygulamalı YouTube videoları var, Zibil gibi. Bunları izleyebiliriz. Yazılımları deneyebiliriz. Pek çok yazılımın ücretsiz kullanma süresi var. Bunları denedikçe, uygulamaları yaptıkça bir karşılaştırma listesi hazırlayabiliriz. Bu yapıp ettiklerimiz yazılımların özelliklerini anlamak için uygulayacağımız yöntemler. Diyelim ki 2 tane yazılım seçtik. Şöyle bir şey yapabiliriz. Aynı videoyu alıp bu 2 farklı yazılımla düzenleriz. Sonuçları kıyaslarız. Sadece elde ettiğimiz sonucu değil, o sonucu elde etmek için uyguladığımız yöntem değil de ne yaptığımızı da ne yaptığımıza da bakarız. Yani iş akışına da bakarız. Mesela ben ilk etapta yeşil ekran kullanıyordum arkada ama yani benim için ölümcül oldu yani onun işlemleri. Vazgeçtim. Dedim ki tamam bir arka plan yapayım. Bu benim için daha kolay olacak. Çünkü saatlerce bekliyorum yani onun render etmesini. Bu gibi şeyler. Hem elde ettiğim sonucu kıyaslıyorum hem de o sonucu elde etmek için uyguladığım adımları, iş akışını kıyaslıyorum. Bu bir yöntem. Bu arada tabii şunu belirtmek isterim. Bunlar benim uyguladığım yöntemler. Bunlardan bahsediyorum. Siz bambaşka yöntemler uygulayabilirsiniz. Örneğin bu işleri başka birine yaptırabilirsiniz. Siz içerik yazarsınız. Gidersiniz bir ajansta bunları çekersiniz. Bütün o edit işi, ses işi her şeyle başka biri ilgilenir. Bu da bir yöntemdir. Burada tabii bütçeye biraz bağlı bir yöntem bu. Ben bunu tercih etmedim. Aslında her Scrum takımı da aynı probleme farklı çözümler üretebilir. Bunu söylemek istiyordum. Bu çok güzel bir örnek oldu. Yani Scrum takımının bilgi birikimine, durumuna falan bağlı olarak her takım aynı çözümü üretmez. O yüzden değişir. Sonuç aynı olabilir ama o sonuca ulaşma yöntemi farklı olabilir. Güzel bir örnek oldu. Evet, diyorum ve devam ediyorum. Projenize başladınız. Projede ilerledikçe başka yöntemler de belirlersiniz. Öğrendikçe, bilginiz ve deneyiminiz arttıkça yeni yöntemler geliştirirsiniz. Şimdi bu süreç nasıl işler? Şimdi yöntemi uygularız. Elde ettiğimiz sonuçları değerlendiririz. Uyguladığımız eylemleri değerlendiririz. Bu bilgilerle yöntemi iyileştiririz. Uygulamaları iyileştiririz. Süreç yeniden başlar. Yöntemi uygularız. Elde ettiğimiz sonuçları ve eylemleri değerlendiririz. Yöntemi iyileştiririz. Süreç böyle devam eder. Bu süreç deneysel ve uyarlanabilir bir yaklaşımdır. Deneysel çünkü deniyorum. Uyarlanabilir sonuca göre kendimi ayarlıyorum. Yani Scrum'da bu süreç sabit süreli çalışma periyotlarından oluşur. Bunlara sprint denir. Bu sabit süre de tutarlılık yaratır. Scrum'da bu süre 1 ay ya da daha azdır. Şimdi belki diyeceksiniz ki yani Yelda ben kendi projem için böyle bir sabit bir süre yapmalı mıyım? Yanıtım evet yapmalısın. Çünkü bir şey ne kadar sürerse o kadar sürer. Yani ben kendi yaptığımı söyleyeyim. Dedim ki 1 hafta deneyeceğim yazılımları. O zaman 1 hafta denedim. Yani ama istesem bu 6 aya da ırak sardı yani. Ama yapmadım öyle bir şey. Mesela 1 hafta yapay zekâyı denedim. 1 hafta, işte, düzenleme tool'larını da araçlarını denedim falan. Yani hep bunlara belli bir süre ayırdım ki çünkü o süre içinde yapmam lazım. Dediğim gibi bir şey ne kadar sürecekse o kadar İşte bu sprint 1 hafta ya da, işte, 2 hafta ya da 3 hafta ya da, işte, 1 ay sürüyor ya, işte, bu sprintin sonunda bir ürün parçası ortaya çıkar. Ürün parçası karmaşık problemi yanıtlamak için üretilen somut çözümdür. Yani somut çözüm mesela şu yazılımları kullanacağım. Bu bir somut çözüm. Elde ettim yani. Mesela yapay zekâ kullanmayacağım. Bu bir somut çözüm benim için.
Bir karar aldım çünkü. Bu bir tasarım kararı mesela. Tüm bu süreç değer elde etmeye odaklanır. Değer ürün parçası ile somutlaşır. Şimdi güzel insan, somut bir adım at ve videoyu beğen lütfen. YouTube bunu çok seviyor. Beğenirsen çok müteşekkir olurum. Şimdi gelin Scrum tanımına geri dönelim. Scrum insanların, ekiplerin ve organizasyonların karmaşık problemler için adapte edilebilir çözümler aracılığıyla değer üretmesine yardımcı olan basit bir çerçevedir. Scrum takımı bu çerçeveyi işletir. Scrum takımı 3 rol içerir. Şimdi ne demiştik en başta? Scrum basit bir çerçevedir. Uygulanabilir bir şeydir. 3 rolle sınırlamış Scrum kendisini. Yani binlerce rol var ya hani şirketlerde. Demiş ki hayır, 3 rol var. Product owner, ürün sahibi, developers, geliştiriciler dedim ben buna ve Scrum Master. Scrum çerçevesi şöyle işler. Ürün sahibi karmaşık problemi çözmek için yapılacakları sıralar. Bunu ürün iş listesiyle yapar. Scrum takımı seçilen işleri sprint boyunca ürün parçasına çevirir. Scrum takımı ve paydaşlar sonuçları inceler. Bir sonraki sprint için düzeltme yapar ve bu adımlar tekrarlanır. Peki Scrum Master nerede diyeceksiniz? Scrum Master tüm bunların gerçekleştiği ortamı korur ve gözetir. Yani bunların yapılabilen bir ortam olmasını sağlar. Ekibin sürdürülebilir bir biçimde bunları ger nasıl diyeyim, ekibin tüm bu işleri sürdürülebilir bir biçimde gerçekleştirmesini sağlar. Elverişli bir ortam yaratır. Şimdi YouTube örneğini tekrar ele alacağız ama bunda örneği biraz değiştirelim. Siz müşterisiniz. Scrum takımı da sizin için çalışıyor. Ben de ürün sahibiyim. Şimdi birinci sprintin hedefi şu, takım şunu belirledi. Dedi ki masa üstünde çalışan en iyi 2 yazılım seçeneğini ortaya çıkarmak. Scrum takımı sprint boyunca şu işleri yapar. Yazılımların nasıl kullanıldığını anlamak, yazılımları denemek, yazılımların özelliklerini belirlemek, karşılaştırma listesi hazırlamak. Bunlar karmaşık problemi çözmek için yapılacak eylemler. Scrum Master da ekibin sprint hedefini elde etmesi için elverişli bir ortam kurar. Sprint sonunda ürün parçası elde edilir. Ürün parçası en iyi 2 yazılım seçeneğini ortaya çıkarmak. Takım diyor ki bir bu var, bir bu var. Scrum takımı size bu 2 yazılımı sunar. Hangi kriterlere göre bu 2 seçeneği elde ettiğini açıklar. Hatta belki aynı videoyu ikisinde düzenlemişlerdir. Bunları size gösterirler. Bak bunda yapınca bu, bunda yapınca bu, iş akışları bu. İşte her birinde bu oluyor. Buna bu kadar süre gidiyor. Neyse artık bunların hepsini size açıklayabilir. Burada siz müşteri olarak Scrum takımıyla birlikte sonuçları incelersiniz. Geri bildirim verirsiniz. Mesela belki en başta hiç bunun maliyetini düşünmediniz ama takım size dedi ki abi aylık $1000 verirsen bak bu uygulama çok iyi yapıyor bunu. Ya iyi güzel de benim $1000'ım yok. Demek ki diyeceksiniz ki ya tamam evet bu çok iyi ama $1000 vermek istemiyorum. Bütçe şu kadar atıyorum işte ayda $50 verebilirim. Buna göre araç seçelim. Bunu başta düşünmemiş olabilirsiniz. İşte o yüzden uyarlanabilir süreçler, adapte edilebilir sonuçlar. Takım bu geri bildirimleri toplar. Sonraki sprint için düzeltme yapar. Bir sonraki sprint başlar. Böyle böyle devam eder. Yani hedef elde edilene kadar bu süreç devam eder. Sonuç. Scrum basit bir çerçevedir. Kişi seviyesinden organizasyon seviyesine kadar herkes uygulayabilir. Her yerde uygulanabilir. Karmaşık problemleri yanıtlamak için uygulanır. Karmaşık problemlerin tek bir yanıtı yoktur. Çözümler uyarlanabilirdir. Yani çözüm o anda yaşanan problem için üretilmiştir. Çünkü ekip o anki bilgi birikimi ve deneyimiyle bunu yapar. Müşteri de o anki bilgi birikimi ve deneyimiyle bunlara destek verir.
O yüzden çözüm o anda üretilen bir çözümdür. Bu çözümler aracılığıyla değer üretilir. Çözüm, değerin somutlaşmış hâlidir diyorum ve bitiriyorum.